Selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Etli patates yemeği yapacağım. Bugün sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Hemen patates yemeğimizi hazırlamaya geçelim hep birlikte. Evet, etlerimiz burada. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bu kuzu kuşbaşı. 4 adet patatesim var. Soydum, hazırladım, suyun içine koydum ki kararmasın. Bir tane büyük soğanım var içinde. Bunlar da küçük küçük. Bahçeden gittim, aradım. Şöyle küçüklerden birkaç tane buldum. Daha çok bulsaydım daha iyi olacaktı ama bulamadım. Büyümüşler. Bunları böyle ortadan kestim. Biraz küçülttüm. Soğanlarım ve bol sarımsağım var. Hemen başlıyoruz hazırlamaya yemeğimizi. Tenceremizin içine bu küçük soğanları doğramadan döküyorum. Ve sarımsakları tabii ki de. Bir tane de dediğim gibi büyük soğanım var. Hemen onu da şöyle doğrayacağım elimde. Çok da küçücük doğramayacağım. Biraz soğanlı olsun. Şöyle hemen onları da doğruyorum. Biraz soğanı bol kullanacağız. Lezzet vermesi için. Tamam, soğanlarımızı doğradım. Küçük soğanlar da içinde kaldı. Şimdi hemen ocağımı yakalım. Şöyle alalım kenara. Hop. Şimdi hemen kavurma işlemine geçiyoruz. Soğanlarımızı ve etlerimizi hep birlikte güzel bir önden kavuracağız arkadaşlar. Etlerin belli bir ölçüsü yok ama yarım kilo diyelim. Yarım kilo kadar etimiz var. Şimdi üzerine biraz yağ dökeceğim. Şöyle. Evet. Birazcık daha dökelim çünkü etlerde yağ yok arkadaşlar. İlk aşamada soğanları ve etleri güzel bir kavuruyoruz önden. Ve sarımsakları tabii ki de. Çok lezzetli bu yemek. Ben çok seviyorum. Siz de yapın. Patatesleri henüz doğramadım. Onları doğrayacağım birazdan. İlk önce etleri ve soğanları güzel bir kavuracağız. Ki lezzetli olsun. Şöyle güzel bir kavuralım. Kavrulan yemek çok lezzetli olur. Bunu unutmayın. Bakın etler kendi suyunu saldı. Hafif köpürmeye başladı. Hiç sorun değil. Bu su zaten çekecek. O köpükler kaybolacak. Bu şekilde birbirine tüm lezzet geçecek arkadaşlar. Bakın etlerin rengi tamamen döndü. Soğanlar aynı şekilde kavruluyor. Ben hemen içine salça koyacağım. Şöyle biraz koydum. Bir karıştıralım. Renk vermesi için. Bu domates ve biber karışık salçam arkadaşlar. Buradan koyuyorum. Karıştıralım. Salçamızı da güzel bir kavuracağız. Hemen su dökmeyeceğiz. Salçanın da güzel kavrulmasını istiyorum. Birazcık daha dökeceğim. Azıcık renkli olsun. Evet. 1,5 yemek kaşığı salça döktüm ki biraz renk versin diye. Bu karışık olduğu için çok kırmızı olmaz. Ama sade biber kullanırsanız aşırı kırmızı yapar. Biraz eksiltin salça ölçüsünü. Bakın şimdi salçamızı da aynı şekilde kavrulmasını bekliyoruz. Bakın salçamızı da güzel bir kavurduk. Şu anda salça kokusu da gitti. Şimdi suyunu vereceğim. Buraya ben sıcak soğusun diye koymuştum ocağa. Şimdi ondan dökeceğim arkadaşlar. Etli yemeklere genelde soğuk su dökmeyin. Sıcak su dökün ki sıkmasın kendini. Bugün etli patates yemeği yapıyoruz. Çok güzel olacak bu yemek arkadaşlar. Şöyle biraz üzerine çıkması için döktüm. Bir miktar çıkması için fazla döktüm. Çünkü daha patatesleri de ilave edeceğiz. Biraz daha dökelim. Şimdi bu şekilde önden 10 dakika bu kaynayacak. Daha sonra patatesleri ilave edeceğiz. Şöyle kapağını kapatayım. Böyle bu 10 dakika kaynasın. Şimdi ben hemen patatesleri doğrayalım. Patateslerimiz burada hazırdı. Şöyle. Hemen şimdi onları da doğrayacağım. Bu şekilde. Onları doğruyoruz. Evet, patateslerimizi doğradık. Bunlar burada suyun içinde dursun. Yemeğimize bakalım. Bakın yemeğimiz şu anda kaynıyor.
Etler biraz ağır piştiği için tabii patatesten, onun için onları önce koyduk. Tuzunu henüz ilave etmedik. Pişsin bir 10 dakika bakalım. Yemeğimize bakalım. Bakın yemeğimizin suyu azaldı. 10 dakikadır şu anda kaynıyor. Etlerimiz ön aşamada pişti sayılır bayağı bir. Daha da pişecek. Şimdi patatesleri yıkayayım. Tekrar suyunu dökeyim. Evet, patatesleri yıkadım. Hemen şimdi patateslerimizi yemeğimize ilave ediyoruz. Şöyle. Çok güzel oluyor bu yemek. Deneyin arkadaşlar. Yani patatesli et birbirine çok yakışıyor. Şöyle biraz. Evet, devam etsin kaynamaya yemeğimiz. Hafif bir durdu. Patatesler soğuk olduğu için. Ama yine devam edecek kaynamaya. Hemen kapatalım. Henüz tuzunu atmadım. Devam etsin. Bu şekilde pişsin etlerimiz. Evet, yemeğimize bakalım arkadaşlar. Bayağıdır kaynıyor. Şöyle karıştıralım. Çok da aşırı fazla karıştırmak istemiyorum. Kapatalım tenceremizi tekrar. Bayağı bir pişmiş. Şimdi tuzunu ilave edelim ve tuzuyla birlikte pişsin. Etlerimiz böyle piştikten sonra atarsanız tuzu her zaman daha iyi olur. Çünkü sıkmaz. Şöyle hafif karıştırıyoruz. Olmazsa olmazımız tabii ki de karabiber. Et ve patatese en çok yakışan baharat. Başka bir şey koymazsanız da olur ama bu karabiberi mutlaka koyun. En çok lezzeti verir. En çok yakışır. Karabibersiz asla patates yemeği ve et yemeği düşünemiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kaynasın. Tuzunu etler ve patatesler içine güzel bir alsın. Daha sonra kapatacağız. Yine kontrol ederiz. Yine kapatalım. Evet, yemeğimize bakalım. Piştiyse zaten kapatalım. Bayağı pişti. Piştik ayrı yemeğimiz arkadaşlar. Tuzunu vermiştik. Tuzuyla birlikte birbirine lezzeti geçti. Etin ve patatesin. Gördüğünüz gibi etli patates yemeğimiz süper oldu. Şöyle gösterelim. Muhteşem, muhteşem. Hemen ocağımı kapatıyorum. Şimdi servis tabağına koyacağım. Tabağımı aldım. Hemen servis tabağımıza koyalım ki nasıl olduğunu görün. Şöyle yakın plandan da. Evet, gördüğünüz gibi etli patates yemeğimiz hazır olmuş oldu. Evet, yemeğimiz pişti. Servis tabağına koyduk arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şimdi tadına bakalım hep birlikte. Evet, yemeğimizi servis tabağına koyduk. Süper oldu. Lokum gibi pişti etlerimiz. Patatesler de o şekilde güzel bir suyunu bile koyuldu yemeğimizin. Çok güzel oldu. Ay. Şimdi hemen bir tane alacağım dökmeden. Tuzu biraz eksikti. Daha sonra kontrol ettiğimde bir miktar tuz attım içine. Tuzunla beraber güzel pişerse yemek lezzetli olur. Daha sonra da atmak istemez. Patatesler de aynı şekilde lokum gibi oldu. Sıcak fazla soğumadı yemeğimiz. Hemen tadına bakıp videomu artık bitirmek istiyorum arkadaşlar. Oo, lokum lokum. Çok tatlı. Hepsinin lezzeti birbirine geçmiş ve süper ötesi bir yemek olmuş. Etli patates yemeğimiz. Umarım beğenmişsinizdir siz de bu yemeğimizi. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, herkese yaparsınız. Çok lezzetli bir yemek, çok sağlıklı. Ne demişler? Et giren yere dert girmez derler. Doğru söylemiş eskiler. Etli yemekler her zaman sağlıklı yemeklerdir. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirim zilini açarsanız
hemen videolarımdan haberiniz olacaktır. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.